Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayısı reçeli yapacağız. Bakın kayısılarımı yıkadım güzelce. Bu şekilde küçük kayısılardan tercih ettim reçel yapacağım için. Küçük kayısı kullanırsanız çok daha iyi olur. Ama büyük kayısılardan da kullanıp ikiye bölerek kullanabilirsiniz. Şimdi ben kayısılarımın çekirdeklerini çıkartacağım. O yüzden bakın şu şekilde bir pipet yardımıyla kayısılarımın çekirdeklerini bütün olarak çıkartacağım. Bakın buradan bir pipetle şu şekilde tam çekirdeğe denk gelecek şekilde itiyorum. Bakın kayısı çekirdeğimi böyle çıkardım. Bakın bütün olarak kullanacağım kayısılarımı. Ben şimdi bütün hepsinin çekirdeklerini bu şekilde çıkaracağım. Hatta çekirdeklerini de kıracağım. Onları da içerisine ilave edeceğim. Çekirdeklerinin tadına bakarsınız, bazen acı çıkabiliyor. Eğer tatlıysa içerisine koyarsınız. Benim çekirdeklerim tatlı. Ben de içerisine koyacağım inşallah. Bakın bu şekilde çöp şişle çok daha rahat çıkartılıyor. Bu şekilde bakın bütün çıkmış oldu. Kayısılarımın çekirdeklerini çıkardım. Tencereme aldım. Yalnız ölçerek alıyorum. Bakın şöyle bir kase ölçüyorum. Şekerimi de ona göre ölçeceğim. Bakın 3 kase oluyor bu şekilde. 3 kaseye ben 2,5 kase şeker koyacağım ve hatta kaselerimi çok da doldurmayacağım. Eğer sizler tatlı seviyorsanız birebir ölçü kullanabilirsiniz. Ben çok tatlı olmasını istemediğim için 2,5 kase toz şeker kullanacağım. Bakın şekerimi de bu şekilde kaseme doldurdum. Birinci kasem. Bu şekilde ikinci kasemi döküyorum. Bakın 2,5 kase şekerimi döktüm. Kasemin dibini şöyle bir suyla azıcık çalkalayıp üzerine dökeceğim. Kasemdeki şekerlerin erimesi için çok az bir şey su koydum bakın. Şöyle bir karıştırıp onu da üzerine döküyorum. Kapağını kapatıp bir gece bu şekilde şekerde bekleteceğim. Kayısılarımı şekerde bir gece buzdolabında kapağı kapalı bir şekilde beklettim. Şimdi ocağıma alıyorum. Kısık ateşte şekerimiz eriyene kadar pişireceğiz. Ocağımızın altı çok kısık şu anda. Yavaş yavaş şekerimiz eriyecek. Kayısı çekirdeklerimi kırdım, ayıkladım. Bakın üzerindeki kabuklarını da soydum. Birazını da yedik kayısı çekirdeklerimizin. Kalanını kayısı reçelimin içerisine koyacağım. Kabuklarını kolay soyabilmek için biraz suda beklettim çekirdeklerimi. Bu şekilde hazırladım. Reçelimizin içine koyacağız. Şekerimiz kısık ateşte yavaş yavaş erimeye başladı. Tenceremi hafif hafif böyle sağa sola eğerek hafif sallayarak, bu şekilde hafif sallayarak karıştırıyorum. Reçelimin fazla köpüklenip taşmaması için 1 çay kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bakın her şeyini önceden koyacağım. 1 tane limon sıktım. 1 tane limon suyumu ilave ediyorum. Bakın böyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Çok karıştırmıyorum. Kayısılarımın dağılmaması için yavaş yavaş karıştırıyorum. Bu şekilde çay kaşığının ucuyla limon tuzu ilave ediyorum. Bu da şekerlenmesini önleyecek reçelimizi. Hem kıvamını da güzelleştirecek. Bakın
Bakın bu şekilde bir 5 dakika kaynadıktan sonra kayısılarımı bir süzgeç üzerine alıyorum. Bakın bu şekilde bir süzgecim var. Altına borcamımı koydum. Genişçe bir süzgeç. İçerisine kayısılarımı alacağım. Çünkü kayısılarımın ölmesini istemiyorum. Bütün kayısılarımı bakın süzgecime aldım. Mümkün olduğunca üst üste koymamaya çalıştım. Zaten hemen yumuşadılar gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde de ocağımın altını kıstım. Artık şerbetimin olmasını bekleyeceğim. Bakın tam 15 dakikadır reçelim kaynıyor. Şimdi kıvamına bakmak istiyorum. Şöyle bir kaşık alıyorum. Bakın. Bir tabağım var. Tabağımın içerisine döküyorum ve bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Bakın reçelim soğudu. Kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Bakın böyle koyu, akışkan bir kıvamda. Reçelim artık oldu. Daha fazla kaynatmayacağım. Bence bu kıvamı yeterli. Zaten durdukça daha da koyulaşacaktır. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Kenara aldığım kayısılarımı artık içerisine alacağım. Şöyle yavaş yavaş içerisine ilave ediyorum kayısılarımı. Kayısı çekirdeklerimi de ilave ediyorum. Bakın hiç böyle çok karıştırmıyorum. Sadece şerbetle buluşmasını istiyorum. Şu şekilde kayısılarımı zedelemeden bakın bu şekilde soğumaya bırakacağım. Ama eğer isterseniz uzun süre saklamak istiyorsanız sıcak sıcak kavanozlara koyup kapağını sıkıca kapatıp ters çevirip soğumaya bırakıp uzun süre serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ama ben bu şekilde soğutacağım. Reçelimiz hazır. Kayısı reçelim soğudu. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı göstermeyi unutmayınız. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.